Dostlar selamlar. Yeni YouTube videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu engulf'lar olacak. Engulf'ın çeşitlerini inceleyeceğiz. Bu videoda bilmediğiniz ekstra bir şey karşınıza çıkmayacak. Engulf hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Zaten aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacak ama ekstra olarak bunun üzerine eklememiz gereken şeyler olacak. Şu an olduğu halini öğreneceğiz. Daha sonra üzerine katarak ilerleyeceğiz zaten. Şimdi Fiat'ın engulf olması için iki tane mumdan oluşması lazım. Fiat'ın sol tarafındaki mumun renginin herhangi bir önemi yok. Bu satış mumu da olabilirdi. Engulf'un oluşması için ilk aradığımız koşul kendinden önceki mumun likidasyonunu alması, fitil bırakması. Fitil bıraktıktan sonra tam tersi yönünde bir kapanış yapması arkadaşlar. Burada fitilin altında gelen kapanışlar bizim için güçlü olarak kabul ettiğimiz engulf'lar. Daha güçlü olan bir versiyonu var. O nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, Fiat'ın ilerlerken önünde bir boşluk bırakmış olması bizim için yine güçlü bir emaredir. Engulf'ın içerisinde bir tane Fiat boşluğumuz oluşuyor, öyle değil mi? Bu oluşan boşluk bizim için ekstra bir konfirmasyon. Dediğim gibi bu boşlukları henüz incelemedik. Bunlar da bir sonraki videoların konuları. Fakat buradaki yapının bu şekilde daha güçlü bir engulf olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki anlatmış olduğumuz örnekte güçsüzden güçlüye doğru engulf'un bütün modellerini incelemiş olduk. Sadece arasında boşluk olan engulf modellerini ileriki videolarda inceleyeceğiz. Burada engulf'a dair aklınıza takılan herhangi bir soru olmaması lazım. Şimdi grafik üzerinde bir anlatıma geçecek olursak şöyle altın grafiğindeyiz. Altın grafiğinden inceleyelim. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğum bir tane engulf indikatörü bulunuyor. Bu indikatörü kullanarak mumları tespit etmeye çalışacağız. Şimdi altında yükselen bir grafik içerisindeyiz. Yükselen bir grafikte haftalıkta şurada bir tane engulf hareketimizin oluştuğunu görüyoruz. Şuradaki engulf mumunu bu şekilde bir kanal içerisine alacak olursak Fiat'ın engulf'tan almış olduğu tepki sonrası yukarıya doğru bir hareket sergilediğini görüyoruz. Ve dikkat edersek arkadaşlar burada bir Fiat boşluğumuz mevcut. Fiat boşluğuna da temasını vererek yükseliş hareketine devam etmiş. Bizim için engulf mumlarının arkadaşlar temas etti diyebilmemiz için gerçekleşmesi gereken birkaç tane koşul var. Bu koşulları da anlayabilmeniz adına mum matematiğini iyi bilmeniz gerekiyor. Mum matematiği ile alakalı kanalımda bir video mevcut. O videoyu izlerseniz çok daha iyi olur. Öncelikle bu engulf burada kapattı. Engulf mumumuz oluşmuş oldu. Şimdi Fiat'ın buradan yukarıya doğru yükselirken ardına iki tane mum kapattığını görüyoruz. Fiat'ın engulf mumuna temas verdi diyebilmemiz için bir tane mum hareketinin likidasyonunu alıp o şekilde engulf'a temas vermesi gerekiyor. Ki burada bir temas vermiş, şöyle kısa bir tepki almış. Haftalık bir hareket olduğu için buradaki hareket gayet yeterli ve uzun bir hareket olacaktır bizim için. Fiat bu noktada temasını verdikten sonra ilk tepkisini almış, görevini yerine getirmiş. Daha sonra engulf'ın ardında oluşan mumun likidasyon alımı. Bu ne demek? Burada engulf mumumuz oluşuyor. Engulf'ın ardından kapatan mum buradaki görmüş olduğunuz beyaz mum arkadaşlar. Bu beyaz mumun likidasyon alımıyla birlikte yine engulf mumumuza temas geldiğini söyleyebiliriz. Artı olarak engulf'ın diğer açık kalan bölgelerden birisi de boşluğun arkasında kalan bölgedir. Buradaki Fiat boşluğumuzu çiziyoruz. Fiat boşluğumuzun arkasında kalan bölge şurayı temsil ediyor. Fiat buradan yükselmiş, burada bir düşüş yapmış, sonra yükseliş hareketine devam etmiş. Zaten haftanın başında da order flow konusunu işlemiştik. Burada da aslında bir order flow hareketi oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bunu bir engulf hareketiyle desteklediğimiz zaman bizim için artı bir konfirme oluyor ve doğal olarak buradan tepki aldıktan sonra Fiat yükselişine devam ediyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu engulf'a Fiat temasını verdi. Daha sonra bir yükseliş yaptı. Bu yükselişi yaptıktan sonra buradaki engulf'ın güçlü olduğunu ve yeni tepeler getirdiği için tekrardan engulf içerisinde bulunan likidasyonlar alındıktan sonra Fiat'ın tekrar yukarıya doğru gelebileceği yorumunu yapabiliriz. Yani bu Fiat düzeltmesini yaptı. Engulf'a temasını verdi. Daha sonra yükseliş hareketine devam edip yeni bir tepe yaptı. Fiat'ın buradaki seviyeyi tekrar bir likidasyon olarak kullanıp engulf'un içerisinde bulunan açıkta kalan diğer noktalardan Fiat'ın tepki alıp da yükseliş yönünde devam edebileceği ihtimaline konuştuk. Bizim için engulf mumlarında açık olan birkaç tane bölge var. Bunlardan zaten bahsettim. Birincisi bir mumun likidasyon alımı sonrası engulf'a temas vermesi. 2. Engulf'tan sonra oluşan mumun likidasyon alımı sonrası temas vermesi. Üçüncüsü boşluğun arkasında kalan bölgeye Fiat'ın temas vermesi.
Dördüncüsü arkadaşlar engulf'ın içerisinde bulunan son gövdeye, son filiplenen gövdeye fiyatın temas vermesi, artı olarak engulf'ın ardındaki son fitil arkadaşlar. Toplamda kaç tane bölgemiz oluyor? 5 tane falan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Engulf içerisinde bizim işlem arayabileceğimiz 5 tane açık alan bulunuyor arkadaşlar. Buradaki açık alanları da tekrar nasıl tespit etmemiz gerekiyor? Yine bir önceki multi-time videosunda bahsettiğim etkenleri, zaman aralıklarını kullanarak. Yani biz burada haftalık bir bölge belirledik. Günlüğe geliyoruz arkadaşlar. Günlük içerisinde başka yapılar arıyoruz. Ne var burada? Günlükte bir tane daha engulf hareketi bizi karşılamış oluyor. Buradaki engulf'ı da şu şekilde dikkate alabiliriz dostlar. Burada neyi öğrenmiş olduk? Engulf'ın güçlü ve güçsüz olan bütün yapılarını öğrenmiş olduk. İlerleyen videolarda fiyat boşluklarını da öğrendiğimiz zaman işin rengi biraz daha değişecek. Daha likidasyona da değinmedik. Likidasyon, fiyat boşlukları vesaire derken güzel yapılar ortaya çıkaracağız. Bu konuda bana güvenebilirsiniz dostlar. Bir sonraki videoların gelmesini bekleyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.